Açıl. Kapan. Herkese merhabalar. Bu videomuzda Arduino ses sensörü kullanarak sesle çalışan devreler yapacağız. Ses sensörü nedir? Nasıl çalışır? Sesle bir led diyodu nasıl yakabiliriz? Sesle bir motoru, servo motoru nasıl çalıştırabiliriz? Ya da sesle evimizdeki elektrik lambalarını ya da 220 voltla çalışan cihazları nasıl çalıştırabiliriz? Size bundan bahsedeceğim. Bu işin nasıl yapılabileceğini basit prototip olarak devresini breadboard üzerinde tasarlayacağız. Sizler hayal gücünüzü kullanarak daha farklı projeleri bu devreyi geliştirerek yapabileceksiniz. İlk devremiz ses sensörüyle led diyotumuzu yakmak olsun. Basit bir devreyle başlayalım. Daha sonra devrelerimizi birazcık zorlaştıralım. Devrede kullanacağımız malzemelerimiz: bir adet breadboard'umuz, bir adet Arduino'muz, bir adet led diyotumuz, bir adet 220 ohmluk direncimiz, bir adet ses sensörümüz, mikrofon sensörü diye de geçmekte. Yeterli miktarda da jumper kablomuz diyebiliriz. İsterseniz ses sensörümüzü bir tanıyalım. Şu şekilde, kameraya doğru isterseniz yaklaştırayım. Ses sensörü çevredeki sesleri algılayarak dijital veya analog sinyaller üreten devre elemanlarıdır. Genellikle mikrofon içeren bir devre ile çevredeki ses seviyesini ölçer ve bu bilgiyi Arduino gibi mikro denetleyici devrelere ileterek çeşitli projelerde kullanılabilirler. Ses sensörleri 3 ya da 4 pinli olarak piyasada bulunmakta. Benim kullandığım şu anda 3 pinli bir ses sensörü. Çıkışlarına bakalım. Buradaki bana yakın olan out çıkışı, ortadaki GND, diğer baştaki ise VCC yani artı uç. Burada bir trim potumuz var. Buradaki trim pot sayesinde ses seviyesini yani şiddetini hassas bir şekilde ayarlayabilmekteyiz. Bu dijital çıkış veren bir sensör. Eğer 4 pinli sensör kullanırsanız bunları da analog çıkışta kullanabilmekteyiz. Aslında bize dijital çıkış yetiyor ama analog çıkışlı ses sensörlerinde de daha karışık devreler yapabilmekteyiz. Ben ilerleyen zamanlarda ortamdaki ses seviyesini ölçmeyle ilgili bir devre yapacağım. Orada da analog ses sensörünü kullanmak istiyorum. Hem de onu o devrede de görmüş oluruz. Nerelerde kullanılır bu sensörler? Aslında hayal gücünüze bağlı olarak çok fazla yerlerde kullanabiliriz. Ses algıladığında led yakma ya da röle tetikleme devrelerinde karşımıza çıkmakta. Şimdilik biz burada 3 tane hatta 4 tane proje öğreteceğim size. Siz bu projeleri daha farklı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Sensörümüzün bu uç tarafında da bir tane mikrofonumuz var. Buradan aldığı ses buradaki mikro işlemciler tarafından yorumlanarak kartımıza göndermekte. Buradaki out çıkışımız dediğim gibi benim dijital ses çıkışım. Şimdi ben bunu breadboard'un üzerine yerleştireyim. Şu şekilde breadboard'umun üzerine bunu yerleştiriyorum. Devre şemasını da karşıma açıyorum. Devre şemasına göre devremi tasarlayacağım. Led diyotumu board'un üzerinde herhangi bir yere yerleştiriyorum. Led diyotumun sol tarafı eksiymiş. Bunu Arduino'da eksiye bağlayacağım. Led diyotumun artı bacağına 220 ohmluk direnci denk gelecek şekilde bağlıyorum. Şimdi de kablolarla bağlantımı yapayım. Sensörümün en baştaki ucu VCC idi. Yani şu ucum. Arduino'muzu da bu tarafa koyalım. Bunu Arduino'da 5 volta bağlıyorum. Hemen yanındaki ucum eksiymiş. Bunu da Arduino'da GND'ye bağlıyorum. Sol taraftaki uç ise output yani dijital çıkış ucu. Devre şemasına baktığım zaman bu da Arduino'da 7 numaralı pine gitmiş. Bunu da Arduino'da 7 numaralı pine bağlıyorum. Sensörümün bağlantıları tamam. Şimdi led diyotumun bağlantısını yapalım. Led diyotta direncin bacağından Arduino'nun 6 numaralı pinine gitmiş. Bunu buraya bağlıyorum. Ve led diyotun eksi bacağından da tekrar GND'ye bağlantımı yapıyorum. Evet, devrem bu şekilde. Basit bir devre. Şimdi eğer Arduino kullanıyorsanız Arduino programı içerisinde, M-Block kullanıyorsanız M-Block içerisinde kodlamalarımızı hazırlayıp kartımıza gönderelim ve devrenin çalışmasını hep birlikte bir test edelim. Ses sensörü ile led diyot yakma uygulamasının kodlarını M-Block programında birlikte tasarlayalım. M-Block programını açıyoruz. Olaylar içerisinden Arduino başladığında bloğunu sahneye sürüklüyorum. Kontrol içerisinden de sürekli tekrarla bloğunu bunun altına yerleştiriyorum. İlk öncelikli olarak bir değişken tanımlayacağım. Bir değişken oluştur diyorum. Bu değişkene ses ismini verelim ve tamam diyerek değişkenimi buraya oluşturuyorum.
Şimdi başlangıçta ses değişkenimi 0'a eşitleyeceğim. Şuradaki bloğumu alıyorum. Arduino'na başladığında bloğunun hemen altına bunu yerleştiriyorum. Ben sürekli tekrarla bloğunun içerisine eğerli ifadeler kullanacağım. Bu yüzden kontrole geliyorum. Eğer ise bloğunu sürekli tekrarlanın içerisine alıyorum. Ses sensörüm benim 7 numaralı pine bağlı. 7 numaralı pinden okuma yapacağım. Burada şöyle bir tanımlama yapacağım. Diyeceğim ki 7 numaralı pinden gelen sensör değeri eşittir 0 ise ve ses değeri de 0 ise, yani iki tane koşulun birlikte sağlanmasını isteyeceğim. Bundan dolayı geliyorum işlemler içerisine. V bloğunu bunun içerisine alıyorum. Eşittir bloklarını her iki altıgen bloğumun içerisine alıyorum. Birinci blok işleminde pin bloklarına gelip dijital pin oku bloğunu bunun içerisine yerleştiriyorum. Şimdi buradan ben ses sensöründen veriyi alacağım. Ses sensörüm 7 numaralı pinde. 7 numaralı pinden aldığım değer eşittir 0 ise. Neden 0? Ses sensörü normal çalıştığında 1 değerini vermekte, ses algıladığında 0 değerini vermekte. Bundan dolayı ben burada ses algıladığım zaman işlem yapmasını isteyeceğim işlemleri aşağıya sıralayacağım. Bundan dolayı buraya 0 yaptım. Hemen yan tarafta da aynı zamanda diyeceğim ki ses değişkenimden gelen değerde 0 ise ne yapmasını istiyorum? LED diyotumu yakmasını istiyorum. Pin bloklar içerisinden dijital pin ayarla bloğunu buraya alıyorum. Devre şemasına baktığım zaman LED diyotumu 6 numaralı pine bağlamışım ve bunu yüksek olarak burayı ayarlıyorum. LED'i yaktıktan sonra değişkenler içerisinden şuradaki değişken bloğumu buraya alıp diyorum ki ses değişkeni içerisindeki değeri 1 yap. Çünkü artık LED'imi yaktın, burayı 1'e çevir. Ve burada da bir süre verelim isterseniz. Kontrol içerisinden 1 saniyelik bir süre burada benim için yeterli olacak. Şimdi ilk işlemim tamam. İkinci ses duyduğumda ne yapacak? Şu bloklarımı yukarı kaldırayım. Şuradaki eğer bloğunun kopyasını alıyorum. Şuraya bırakıyorum. Yine 7 numaralı pinden okuyacak. Ses değişkenim kaç oldu? 1 ise. Bu sefer gelip buraya 1 olduğuna bakacak. 1 olduğuna baktığı zaman ikinci sesimde ne yapacak? LED'imi söndürmüş olacak. Ve ses değişkenimi kaça çevirmiş olacak? 0 değerine çevirmiş olacak. Yine burada 1 saniyelik bir süre verdim. 1 saniye bekleme süresinden sonra artık kendi içerisinde sürekli tekrarlanan içerisinde bir döngüye geçmiş olacak. M-Block programı içerisinde kod blokları bu şekilde. Şimdi Arduino bilgisayara bağlıyorum. Alt taraftan bağlan butonuna tıklıyorum. Açılan pencereden tüm bağlanabilen aygıtları göster kutucuğunu işaretleyip COM portum buraya geldi. Bağlan butonuna tıklıyorum ve kartı M-Block programına bağlıyorum. Şimdi upload kod ile kodlarımı Arduino kartımın içerisine yüklüyorum. Evet, yükleme tamamlandı. Şimdi hep birlikte devremizi bir test edelim. Evet, kodlarımızı Arduino kartımıza gönderdik. Şu an devremizi bir test edelim isterseniz. USB'yi takıp konuşarak devremizin nasıl çalıştığını bir görelim. Yan, sön, yan, sön. Evet, devremiz bakın bu şekilde çalışmakta. Sesle LED diyotumuzu bu şekilde kontrol etmiş olduk. Şimdi gelelim diğer devremize. Diğer devremizde de sesle bu sefer servo motorumuzu çalıştıralım. Devremizi bir tık daha zorlaştıralım ve daha güzel hale getirelim. Bakın servo motorum burada. Peki servo motorla çalıştırdığım zaman nasıl bir projeler uygulayabilirim? Örneğin 2 alkış veya belli bir ses dizisiyle kapı açabiliriz. Çöp kutusu kapağının belli bir ses algıladığında açılmasını ve belli bir süre sonra kapanmasını sağlayabiliriz. İşte bir oyuncak robotun sesle hareket etmesi veya bir kısmının, örneğin kol, kafa gibi parçaların sesle kontrol edilmesinde kullanabiliriz. Alkışla pencere panjurunu yukarıya çekmek ya da aşağıya indirme projesi yapabiliriz. İşte acil durumda ses algılandığında servo motorun bir mekanizmayı çalıştırarak
olarak alarmı tetiklemesi ya da kapıyı açıp kapatması gibi bir projede kullanabiliriz. Kameranın yönünü sesle belirleyebiliriz. 2 alkışla sağa ya da sola döndürebiliriz. Ya da evcil hayvanların çıkardığı bir sesle işte servo motorun belli bir bölmeyi açıp mama bırakmasını belki yapabiliriz. Sahne gösterilerinde bir sesle bir dekorun ya da aksesuarın hareket ettirilmesini sağlayabiliriz. Yani bunu dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ben burada size bu işin mantığını gösteriyorum. Siz bu projeleri kafanızda tasarlayarak istediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Hatta yayınladığım videoların altına isterseniz kendiniz nasıl bir proje tasarlayacaksanız öğrendiğiniz bu video sonrasında bunu da yazarsanız karşılıklı fikir alışverişte yapmış oluruz. Hemen devremizi tasarlayalım. Devremi bu şekilde bırakıyorum. Devrem içerisinde bir değişiklik yapmayacağım. Buraya bir servo motor ekleyeceğim. Servo motoru biz daha önceki videolarımızda anlattık. Ne işe yaradığı, nasıl çalıştığı, uçlarının ne olduğu. O videolarımızı da izleyerek servo motor hakkında daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Servo motorumun 3 tane ucu var. Buraya ben jumper kablolarından bağlayarak ona göre de bağlantımı Arduino üzerine yapalım. Şu şekilde jumper kablolarımı ayarlıyorum ve servo motorun pinlerine yerleştiriyorum. Servo motorumun sarı renkli olan ucu data pini. Data pini nereye gitmiş? Arduino'da 5 numaralı pine gitmiş. Bunu Arduino'da 5 numaralı pine bağlıyorum. Servo motorumun geriye kalan kahverengi ve kırmızı uçları var. Kahverengi ucum GN'de, kırmızı ucum artı. O yüzden ben artık board üzerine kullanacağım. Aynı devre şemasındaki gibi. İsterseniz şöyle yapalım. Şuradaki artı ve eksilerimi alayım ses sensörümün. Board'un üzerindeki artı ve eksileri kullanalım. Siyah eksi, kırmızı artı. Burada da turuncu rengim artı, kırmızı renk eksi olacak şekilde board'un üzerine bağlıyorum. İsterseniz eksiyi de yine board üzerinden alalım. LED diyotun eksisini de yine board'un üzerine eksi şeride bağlayalım. Ve jumper kablolarımdan alıyorum. Board üzerinden artıdan Arduino'nun artısına getiriyorum. Ve board üzerinden eksiden de alıyorum. Arduino'nun GND'sine bağlantımı yapıyorum. Şu şekilde açalım kablolarımın bağlantısını. Şimdi isterseniz Arduino içerisinde ya da M-Block kullanıyorsanız M-Block'ta kodlarımızı yapalım. Kartımıza gönderelim ve devrenin çalışmasını hep birlikte bir test edelim. Ses sensörü ile servo motor çalıştırma devresinin M-Block programında kodlamasını birlikte tasarlayalım. M-Block programında bir önceki devreme eklentiler yapacağım. Kod bloklarım hepsi aynı. Sadece ilave servo motora ait blok ekleyeceğim buraya. Pin bloklarına geliyorum. Servo pin bloğunu buradan alıyorum. Şuradaki bloğun altına bunu yerleştiriyorum. Servo motorum devre şemasına baktığımda 5 numaralı pine bağlamışım. Servo motorumu kaç derece döndürmek istiyorum? 180 derece döndürmek istiyorum. Siz istediğiniz dereceyi buraya yazabilirsiniz. 180 ile 0 arasında 1 derece yazma imkanınız var. Bakın burada 180 derece döndürdük birinci aşamada. İkinci aşamada da servo motorumu kaç dereceye getireceğim? 0 dereceye getirip işlemlerimi bu şekilde tamamlamış olacağım. Arduino kartımı bilgisayara bağladım. Bağlantım şu an var. Sizde bağlantı yoksa buradan bağlan diyerek bağlayabilirsiniz. Upload kod ile kodları Arduino kartıma gönderiyorum. Kodlar karta yüklendi. Şimdi hep birlikte devrenin çalışmasını bir test edelim. Evet, kodlarımızı Arduino'muza gönderdik. Şimdi devremizin çalışmasını hep birlikte test edeceğiz. Ben şu şekilde bir kağıt yerleştirdim yol olduğunu belirten. Servo motorumun üzerine bir tane dondurma çubuğu bağladım. Bir bariyer görevi görsün diye. Şimdi sese göre bariyer yukarı kalkacak. İkinci bir seste de tekrar aşağı inecek. Açıl, kapan, açıl, kapan. Evet, gördüğünüz gibi devremizde bu şekilde çalıştırmış olduk. Hemen bir sonraki videoya geçebiliriz. Evet, şimdi de sesle 220 voltta çalışan cihazlarımızı kontrol edelim. Ben burada lamba kullanacağım 220 volt devresinde ve 220 volt cihazları kontrol edebilmek için bir tane rolemize ihtiyacımız var. Biraz önceki yapmış olduğumuz devremizde sadece ses sensörünün bağlantısını burada korudum. Diğer bağlantıları söktüm.
Ses bağlantımızda artısı artı uca, eksisi eksiye breadboard üzerinde. Output çıkışı ise devre şemasına baktığım zaman 6 numaralı pine bağlanmış. Ben bunu bu sefer buradan 6 numaralı pine bağlıyorum. 7'ye roleyi bağlamışız. Rolemiz burada. İsterseniz öncelikli olarak rolenin şuradaki çıkış pinlerini bağlayalım. Daha sonra da 220 volt olan tarafını bağlayalım. Bunun için bir tarafı dişi, diğer tarafı erkek jumper kablolardan kullanacağım. Şu şekilde rolenin pinleri için jumper kablomu bağlıyorum. Şimdi pinleri kontrol ettiğim zaman VCC griymiş, GND mavi, mor da in girişiymiş. Griyi artıya bağlıyorum. Maviyi de eksiye bağlıyorum. Ve mor kablomu da Arduino'da 7 numaralı pine bağlantısını yapıyorum. Şimdi gelelim rolenin diğer tarafına. Rolenin arka tarafını açtığım zaman bakın şurası ortak uç. Şurası açık. Normalde açık uç. Burası normalde kapalı uç. Bakın burada şemada gösteriyor. Ben normalde açık ucu kullanacağım. Yani nereyi kullanmış olacağım? Şurayı kullanacağım. Ortak ucum burası. Şimdi devre şemasından takip ederek bu bağlantıyı yapacağım. Elektrik fişimden gelen kablonun bir ucu orta uca gelecekmiş. Benim elektrik fişim burada. Şimdi bu kablomun ucu bakın şurada. 2 tane ucu var. Bir tane lambaya gitmiş. Bir tanesi boşta bakın. Ben şu boştaki ucu ilk önce buradan ortadaki uca bağlayacağım. Şuradaki vidayı açıyorum. Şu şekilde gevşetiyorum. Ve bu kabloyu içeri doğru iterek şuradan da kabloya bastırıyorum ki vidalarken çıkmasın. Bunu buradan bu şekilde orta uca montajını yapıyorum. Şimdi devre şemasına bakıyorum tekrar. Rolemin diğer ucundan nereye gitmiş? Lambaya gitmiş. Bakın lambanın alt tarafını göstereyim şu şekilde. Alt tarafta duy kısmında kablolarım bağlı. Bakın bir tanesi duy kısmından gelen kablo boşta. Diğeri nereye gitmiş? Elektrik fişinden gelen kabloya gitmiş. Yani devre şemasına baktığımda en üstteki kablo, kahverengi kablo. Biz şu an mavi kabloyu yapmış olacağız. Mavi kısmını da bakın buradan alıyorum. Yani rolenin açık kontağına bağlayacağım. Şuradaki vidayı gevşetiyorum. Ve buraya gelip bunu bağlıyorum. Tekrar kabloyu tutuyorum ki çıkmasın. Bu şekilde de bağlantımı yapıyorum. Şimdi elektrik tesisatı bağlantımı yaptım. Elektrik fişinden rolemin kontağına geldi. Kontağımdan lambanın duyuna, duyudan da tekrar elektrik fişime gitti. Devrede ayrıca bir led diyot kullanmadım. Çünkü rolemin led diyot ışıkları var. Burada yeşil ışık bana rolemin enerjilenip enerjilenmediğini gösterecek. İsterseniz devreye bağlayabilirsiniz bir tane de led diyot. Bu devremin çalışması yine tek komutlu olacak. Herhangi bir ses komutuyla lambam yanacak. Herhangi bir ses komutuyla da lambam çalışmayacak. İsterseniz devremizin kodlarını Arduino'da ya da M-Block'ta tasarlayalım. Arduino kartımıza gönderelim ve devremin çalışmasını hep birlikte bir test edelim. Ses sensörü ve role kullanarak 220 volt cihazları çalıştırma devresine ait kodlamamızı M-Block'ta birlikte tasarlayalım. Bundan önceki kodlama satırım M-Block'ta açık bakın. Servo motorla ilgili yapmıştık. Şuradaki servo motor bloklarını buradan kaldıracağım. Servo motor bloklarını buradan sileyim. Bakın role çalıştıracağım için burada rolenin pinlerini belirtmem benim için yeterli. Devre şemasına bakıyorum. Şuradaki pin yerleri değişti. Burası 6 olacak. Burası 7 olacak. Aynı şekilde burası 6. Burası da 7 olacak. Devre şeması bu şekilde. 7 numaralı pine bağlı olan rolemiz yüksek olarak burada ayarlanmış. Burayı düşük olarak ayarlıyorum. Burayı da yüksek olarak ayarlıyorum. Aktif düşük bir role kullandığım için. Burada başka hiçbir değişiklik yapmıyorum. Bloklarımın tasarımı hazır. Bağlan butonuna tıklıyorum. Tüm bağlanabilen aygıtları göster diyorum. COM5 portum seçildi. Bağlan diyorum. Bağlandı. Upload kod ile kodları Arduino kartına gönderiyorum. Yükleme tamamlandı. Şimdi hep birlikte devrenin çalışmasını bir test edelim. Evet, kodlarımızı tasarladık. Kodları Arduino kartıma attım ben. USB'nin bilgisayara bağlayacağım. Sesle lambamızı kontrol edeceğiz. İsterseniz şuradaki 220 voltu da bağlayalım. Yan. Sön. Yan. Sön. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde de devremizde 220 volt cihazları çalıştırabilecek şekilde tasarlamış olduk. Tabi dikkat ederseniz burada herhangi bir ses komutuyla lambamız çalışmakta. Burada ses sensörünün üzerinde bir tane trim pot var. Daha yüksek seslerde çalışmasını isterseniz buradaki trim potu ayarlayabilirsiniz.
Daha düşük seslerde çalışmasını isterseniz de devamlı yanıp sönme yapacaktır her seste. Bu da çok iyi bir durum olmayacaktır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.